Düşünün, bir meydanda sessizlik, sonra bir patlama. Atlar şahlanıyor, camlar kırılıyor, insanlar bağırıyor ve bir adam uzaktan sigarasını içerek olan biteni izliyor. Bu bir aksiyon filmi değil. Bu, Joseph Stalin'in gerçek hayatta organize ettiği bir banka soygunu. Yıl 1907, yer Tiflis, bugünkü Gürcistan'ın başkenti. Tarihin en sıradışı, en kanlı banka soygunlarından biri başlıyor ve bu bir hırsızlık hikayesi değil. Bu bir devrim fonlama operasyonu. 26 Haziran 1907 sabahı Tiflis'in Erivan Meydanı'nda, yani bugünkü Özgürlük Meydanı'nda Rus Devlet Bankası'na ait para konvoyu ilerliyordu. Koruma altında yüz binlerce ruble taşıyorlardı ama birileri onları bekliyordu ve o birileri arasında genç bir devrimci vardı, Joseph Stalin. Plan basitti. Para taşıyan posta arabasını durdur, bombalarla ortalığı dağıt, parayı al ve kaç. Resmi rakamlara göre 40 ölü, 50 yaralı. Ele geçen miktar 341 bin ruble. Bugünkü parayla yaklaşık 3,4 milyon dolar. Peki neden bir siyasi parti banka soyuyordu? 1900'lerin başında Rusya'da Bolşevikler ve Menşevikler olarak ikiye ayrılan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi resedip farklı stratejilerle devrimi hedefliyordu. Bolşevikler için banka soymak, gasp yapmak, patlatmak sıradan işti. Çünkü devrim parayla dönerdi. 1907'de Londra'daki 5. Kongrede bu tartışıldı. Bu tarz silahlı eylemler yasaklansın mı dendi. %65 evet dedi. Ama Lenin, Stalin ve yandaşları çoktan kendi gizli ağlarını kurmuştu bile. Soygun kararı bu gizli yapıda alındı. Bu operasyonda öne çıkan iki isim vardı. Joseph Stalin ve onun çocukluk arkadaşı Kamo. Stalin o dönem Tiflis'te yaşıyordu. Kamo ise tam anlamıyla psikopat bir devrimciydi. Göğüs yarıp kalp çıkaracak kadar gözü kara ama aynı zamanda kılık değiştirme ustasıydı. Stalin planı hazırladı, Kamo uyguladı. Bombalar Krasin tarafından hazırlandı ve koltuk içine saklanarak şehre sokuldu. Ama prova sırasında Kamo bir bomba patlatıp kendini yaraladı. Gözünden sakatlandı ama yine de operasyona katıldı. Sabah saatlerinde yaklaşık 20 kişilik Bolşevik ekibi son hazırlıkları yaptı. Kılık değiştirmişlerdi. Kamo, süvari subayı kılığındaydı. Gözcüler çatılarda, saldırganlar köylü gibi giyinmişti. Posta arabası meydana geldiğinde ilk bombalar patladı. Ortaya tam bir kaos çıktı. Gazeteler, top patladı sandık dedi. Camlar kilometrelerce öteden kırıldı. Stalin'in karısı ve oğlu evdeydi. Panikle kaçtılar. Yaralı at arabayı sürüklemeye devam etti. Kamo ve arkadaşları peşine düştü. Parayı alıp başka bir faytona yüklediler ve kaçtılar. Sıfır kayıpla. Peki Stalin o gün neredeydi? Bazı kaynaklara göre olayın içindeydi, bazılarına göre sadece izledi. Bir rivayete göre sigara içerek konağın bahçesinden olan biteni izledi. Ama asıl bomba iddia şu: Stalin, Rus gizli servisi Ohrana'ya bilgi mi sızdırıyordu? Yazar Roman Brekman böyle diyor. Ama tarihçi Geoffrey Roberts bu iddiayı komplo teorisi olarak reddediyor. Kesin olan şu: Stalin, operasyona doğrudan katılmasa bile planlayıcılar arasında yer aldı. Parayı aldılar. Peki sonra? Önce Stalin'in dostlarının evindeki döşeklere diktiler. Sonra Tiflis'teki meteoroloji gözlemevine sakladılar. Düşünsenize, hava durumu merkezi ama içinde 340 bin ruble var. Daha sonra para, Kamo tarafından Finlandiya'dan Lenin'e götürüldü. Plan, parayı Avrupa'da küçük küçük bozdurmaktı. Ama olmadı. Banknotların seri numaraları takip ediliyordu. Bozdurmaya çalışan herkes tutuklandı. Ohrana olayı çözdü. Kamo Berlin'de yakalandı. Valizi fünye doluydu. Ne yaptı dersiniz? Deli taklidi. Kendi dışkısını yedi, yemek yemedi, gözünü oynattı, başhekim organik deli raporu verdi. Yıllarca mahkemeleri oyaladı. 4 kez idam cezası aldı. Ancak 1913'te Romanov hanedanının tahta çıkışının 300. yılı kutlanınca imparatorluk tarafından ilan edilen genel af kapsamından yararlanmaması için cezası ömür boyuna çevrildi. 1917'de devrim oldu, Kamo serbest kaldı. Tiflis soygunu Bolşeviklerin hayatını değiştirdi. İtibarları bir yanda dibe vurdu. Ama soygunu yapan adamlar 10 yıl sonra Sovyetleri yönetti. Lenin başbakan oldu. Stalin 1953'e kadar iktidarda kaldı. Kamo ise 1922'de bisiklet kazasında öldü. Kazayla mı yoksa Stalin mi susturdu bilinmez. Meydanın adı önce Lenin Meydanı oldu. Sonra Özgürlük Meydanı. Tarihin en karanlık ironilerinden biri belki de. Devrim uğruna yapılan soygun sonunda tarihten bile silindi. Bir soygun düşünün, hem politik, hem kanlı, hem de felsefi. Stalin'in gölgelerden yürüttüğü bu plan bir yandan devrimi finanse etti, bir yandan idealleri kirletti. Peki sizce amaçlar uğruna her şey mübah mı? Yorumlara yazın. Vakit ayırdığınız ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.